Merhaba sevgili dostum. Belki de içinde bulunduğun koşulları beğenmiyorsun ve içinden bir ses geliyor diyor ki sana aslında şöyle yeteneklerim var, böyle gücüm var, böyle hayallerim var. Ama iş harekete geçme noktasına gelince seni bir şeyler engelliyor ve harekete geçemiyorsun. Ama sevgili dostum şunu unutmamalısın. Sahip olduğun güçler efsanevi olabilir, inanılmaz yeteneklerin olabilir, çok zeki bir insan da olabilirsin. Ama sen bunları kullanmadığın zaman buna sahip olmayan insanlarla aranda hiçbir fark kalmayacak ve bir şekilde içinde bulunduğun, yaşadığın hayattan hiçbir zaman memnun olmayacaksın. İşte bu yetenekleri nasıl kullanabilirsin, nasıl harekete geçebilirsin ve nasıl motive olabilirsin? Sana bu videoda bu konulardan bahsetmek istiyorum. Eğer harekete geçmek istiyorsan bir şekilde ilk başta kendine acımayı bırakman lazım. Birçok insan harekete geçmek ister ama tam ondan sonra bir ama kelimesi gelir. Amanın şöyle bir özelliği vardır. Kendinden önceki bütün her şeyi çöpe atar. Ve sonrasında sen durmadan kendine mazeretler bulursun, bahaneler bulursun. Ama şöyle bir imkanım yok. Ama şunu yapamıyorum. Ama vaktim yok. Ama işte şöyle böyle derken bir sürü bahaneyle kendini uyuşturmaya başlarsın. Bu uyuşturmanın öyle bir sonu yoktur. Bu bahanelerin geldiği bir kutu gibi bir şey vardır içimizde ve orada yüz binlercesi vardır bahanelerin. Hele ki etrafında senin bahanelerine, senin kendine söylediğin yalanlara inanan insanlar varsa değme keyfine. Geçici bir süre bu bahanelere sığınırsın, kendine acırsın. Bir şekilde imkanların müsait olmadığını düşünürsün ama böylece yılları kovalar ve sen hala kendine acımaya devam edersin. İlk başta otur bir aynanın karşısına ve şöyle bir şey düşün. Kendine gerçekten doğruları mı söylüyorsun, yalan mı söylüyorsun, kendini uyuşturuyor musun? Eğer ki çok uzun süre kendini bahanelerle uyuşturanlardansan bir süre sonra içinde bulunduğun o kötü durum senin başına gelen kaderin değil, senin kararın, tercihin sonucunda ortaya çıkan durum oluyor. O yüzden sevgili dostum lütfen kendine acımayı bırak. Yola çıkarken içinde bazı ön kabuller ya da beklentiler olabilir. Zannediyorsun ki kolay olacak. Zannediyorsun ki her şey tatlı tatlı geçecek. Ama kim sana kolay olacağını söyledi? Kim bir şekilde her şeyin yolunda gideceğini söyledi? Hayata dair mücadeleler noktasında o mücadele genelde kolay olmaz. Şöyle bir şekilde gidiyor genelde hayat mücadelesi ya da hayallerimize ulaşma noktasındaki mücadelemiz bir zor biraz kolay. Zor kolay ama genelde bir şekilde o zorlarda bazı insanlar tıkanır. Buna dikkat etmen lazım. Şunu kendine telkin etmen gerekiyor sıklıkla. Zorluklarla karşılaştığın zaman kendi içinden kim sana kolay olacağını söyledi? Kim bir şekilde hangi insan hedefine kolayca ulaşabildi? Bunu söylediğin zaman en azından o zorluklarda dirayet gösterenler bir süre sonra kolaya geliyorlar, zora geliyorlar ve şöyle bir eğri içinde gidiyor. O zorlar, sen bu zorlarla karşılaştıkça sana kolay gelmeye başlıyor ve sen zorların adamı, kadını olmaya başlıyorsun. O yüzden zora geldiğin zaman vazgeçme. Bu işin doğasında bu var. Dediğim gibi kendine söylemen gereken cümle şu: kim sana kolay olacağını söyledi? Sabah yataktasın ve alarm çalmaya başlıyor. Telefonu eline aldın ve orada şöyle bir yazı çıkıyor. 5 dakika daha ertele. Ve sen 5 dakika diye ertelemeye devam ediyorsun. Aynen hayatta da sanki böyle bir buton varmış, böyle bir düğme varmış gibi o 5 dakika, 5 gün, 5 ay ertelemelerle bir bakmışsın ki hayatını yaşayamıyorsun. Hedeflerine ulaşamıyorsun. Ertelemeyi hayatında sıklıkla kullanan bir insansan şöyle diyorsun: yarın yaparım, sonra yaparım. O yapmadığın her şeye diyelim ki şu an başlasan 5 birim enerji harcaman gerekiyorsa ertelediğin zaman, ertelediğin süreçte doğru orantılı olarak o harcaman gereken çaba ciddi oranda artıyor. Yani bugün 5 birim harcayarak yapabileceksen yarın 6, bir ay sonra 15 olacak. Ertelediğin şeyleri bu yüzden yapamıyorsun. Ve şu anda önünde bazı şeyler var halletmen gereken ve içindeki erteleme canavarı, erteleme butonu ortaya çıkıyor. Beyhan ertele, Beyhan sonra yaparsın. Bir şekilde sen onu kendinden ayrıştırıp bunun sana dost olmadığını fark etmen lazım. Ve sonrasında en kolayından başla, en az zamanla başla, en hafif şekilde başla. Ama bir şekilde ertelemekten vazgeç, bir şekilde başla lütfen. İnsanın morali, motivasyonu yüksek olduğu zaman çok güzel kararlar alır ve çok güzel bir yol haritası çıkartır kendisine. Ama genelde hayata dair aldığımız kararları uygulama
zamanı çok kısa bir zaman dilimi değildir. Geniş bir zaman dilimine yayılır. Ama o yayılma sürecini düşündüğümüz zaman insanın motivasyonu arada inip arada çıkacak. Böyle zamanlarda kafamıza bir sürü düşünce gelir. Şöyle mi yapsaydım, böyle mi yapsaydım? İlk başta kendimize dikkat etmemiz gerekiyor. İçimizden o aldığımız kararın aksini söyleyen, bizi çürütmeye çalışan o kadar çok iç ses çıkar ki, ama sen bu iç sesleri, düşünceleri çok ciddiye alırsan bir bakmışsın ki aldığın onlarca kararın hiçbirini hayata geçirememişsin. Ve içimizdeki sesin yanında bir de dışarıdaki sesler vardır. Sen bir karar aldın, harekete geçeceksin. Herkes bir şey söyler. Kimileri seni destekler, kimileri de der ki ya bunlarla mı uğraşıyorsun? Yapamazsın, beceremezsin, vazgeç. Ama sen bunları dinlersen ne olacak? Bir bakmışsın ki tam harekete geçeceğin noktada onlarca karar almışsın ama onu dinlemişsin, kendi içindeki sese kanmışsın ve elinde koskocaman bir hiç var. O yüzden başta aldığın karara sonrasında sadık kalmalısın. Arada dediğim gibi düşünceler gelecektir, insanlar konuşacaktır. Biz bunları bir deftere kaydetseydik yüzlerce defter çıkardı. Bunları dikkate alma, dümdüz ileriye gitmeye devam edeceksin. Ben burada bu konuyu anlatırken sen içinden belki de şöyle diyorsun. O Beyhan Hoca oradan çok rahat bir şekilde konuşuyor. Kendi odasında bunları anlatıyor. Ve ben onunla aynı koşullara sahip değilim. Ben iyi bir anne babaya sahip değilim. İyi bir fiziksel görünüme sahip değilim. İyi maddi koşullara sahip değilim. Şunu net olarak söyleyebilirim. Şu hayatta herkes aynı koşullara, aynı şansa sahip değil. Maalesef ki böyle. Ama gönül isterdi ki senin annen baban da inanılmaz insanlar olsun. Etrafındaki insanlar da inanılmaz destekçi olsun. Senin de etrafındaki insanlar bir şekilde senin hayatını kolaylaştırsın. Ama elinde bunlar var. Benim de elimde bunlar vardı. Yola çıkarken değiştiremeyeceğin şeylerle savaşırsan, geçmişinle savaşırsan ne olacak biliyor musun? Geleceğin elinden gidecek. Çünkü değiştiremeyeceğin şeylerle savaşları her zaman kaybedersin ve kaybettikçe hırslanırsın. Bundan dolayı şöyle bir düşün bakalım. Hayatında gereksiz savaşlar var mı? Kaybedeceğin savaşlar var mı? Bunları bırakıp kendi içinde daha ileriye değiştirebileceğin şeylerle savaşa yönelmelisin. Enerjini değiştirebileceğin şeylere yöneltmelisin. Sana özellikle söylemek istediğim bir şey daha var. Bu da hayatını tek bir amaca bağlama, hayatını tek bir insana bağlama. Eğer ki hayatını tek bir amaca bağlarsan, şu evden bir gideyim yeter, evleneyim yeter, şu üniversiteyi kazanayım yeter, şu arabam olsun yeter. Sonra buna ulaştığın zaman bir şekilde ne olacak biliyor musun? Ellerin, zihnin bomboş kalacak. Hayat bir şekilde senin potansiyelini karşılayacak bir sürü imkana, bir sürü olanağa sahip. Ama sen sadece bir şeye odaklanırsan emin ol o şeye ulaşacaksın. Ama sonrasında ne yapmış oluyorsun? Kendini sadece o bir şeyle kısıtlamış oluyorsun. O yüzden hayatta somut tek bir hedef koymak yerine bir şekilde daha içsel ve daha genel bir hedef koyabilirsin. İnsanlara faydalı olmak, mutlu olmak, huzurlu olmak ya da bambaşka şeyler. Hangisi sana iyi geliyorsa. Bir diğer şey de hayatını tek bir insana bağlamak. Bazen o kadar çok sevgi eksikliği hissederiz ki etrafımızda bize iyi geldiğini düşündüğümüz bir insana aşırı bağlanırız ve onu hayatımızın merkezine almış oluruz. Erich Fromm diyor ki hayatımıza aldığımız insanlara hissettiğimiz, duyduğumuz aşırı sevgi, aşırı bağımlılık karşımızdaki insanın bu sevgiyi hak etmesinden dolayı değil diyor. Sadece içimizde hissettiğimiz sevgi eksikliğinden dolayı böyle bir şekilde aşırı bağlanma ve sevgi hissediyoruz. O yüzden lütfen hayatını sadece bir kişiye bağlama. Arkadaşların olsun, ailenle ilişkini koparma, iş arkadaşların olsun, etrafın, çevren geniş olsun. Eğer ki tek kişiye bağlanırsan o tek kişi de seni kısıtlayacaktır ve potansiyelini gerçekleştirmeni engelleyecektir. Hayat herkesin önüne fırsatlar sunuyor. Ama çoğu zaman kafamızda fırsatlarla ilgili yanlış bir beklenti var. Fırsat dediğimiz şeyleri ballı kaymaklı bir şey zannediyoruz. Fırsat aynı zamanda risk demektir. Ama sen endişeli bir insansan, korkuyorsan sorumluluk almaktan, fırsatlar seni tedirgin eder. Ve bir fırsat karşına çıktığı zaman yo ben giremem, yapamam, beceremem
diye kendini geri çekersin. Ve sonrasında zannedersin ki benim bahtım, kaderim güzel değil. Benim hayatım bir fırsat geçmedi ki elime bunu düzelteyim diye. Halbuki o risk gibi görünen, o fırsat gibi görünen şeyler birbirine çok yakın. Lütfen hayatında karşına çıkan konularda sorumluluk almaktan kaçma. Harekete geçmekten kaçma. Eğer ki sorumluluk alırsan, bir şekilde kendini ortaya atarsan bazı konularda, o riskli şeyler senin hayatının fırsatı olabilir. Ve sonrasında kendine diyeceğin şey şu olacaktır: İyi ki yapmışım. İyi ki risk almışım. Bu çok önemli. Eğer ki sen kendini tanımıyorsan, özgüvensiz bir insansan ve bir şekilde yetersiz hissediyorsan kendini kendinle tanımlamazsın. Kendi hakkındaki yargılarını kendin vermezsin. Başkalarının seni gördüğü şekilde kendini görmeye başlarsın. Buna şöyle diyebiliriz: başkalarının elinde kırık bir ayna var ve seni olduğundan daha çirkin, daha kötü, daha aptal gösteriyor belki. Ama sen kendine güvenmediğin için başkalarının kırık aynasından kendine bakarsın ve onların seni gördüğü gibi görmeye başlarsın. Halbuki herkes kendi cephesinden bakar. Herkes kendinin merkez olduğu bir dünyadan sana bakar. Başkalarının seni tanımlamasına izin verme. Sen otur, başkalarının seni tanımlamasından bağımsız olarak kendi değerini kendi kendine vermen lazım. Sen kendine değer vermedikçe etrafındaki insanlar seni yetersiz görebilir ve sen onların söylediklerine inanırsan daha yetersiz hissedersin ve diğer insanlar sen kendini yetersiz hissettiğin için bir şekilde daha fazla seni kötü görmeye başlar. Yani bu bir kısır döngü haline dönüşür. İlk başta kendi değerini, kendi tanımlamalarını kendin yapman lazım. Ortaya koyduğun çabaların hepsi başarıya ulaşmayacak. Eğer ki yola büyük bir motivasyonla çıktın ve sonrasında sonuç başarısızlık olursa sakın ola ki hayata küsme. Sakın ola ki yaptığın işe küsme. Hayatın doğası bu. Yaptığın işin doğası bu. Bir şekilde ortaya koyduğumuz çabaların bir kısmı başarısızlıkla sonuçlanacak. Bu çok doğal bir şey. Ve sen o başarısızlıklarından, o hatalarından ders çıkartırsan gelecekteki başarılarını inşa etmiş olacaksın. Ama bir şekilde ilk başarısızlığınla kenara, köşeye çekilirsen hayatına bir tane girişim, bir tane başarısızlık olacaktır. Şöyle bir etrafına bak, şöyle bir hayata bak. Başarılı olmuş insanların geçmişinde bir sürü başarısızlık vardır. Ama onlar vazgeçmemiştir. Sevgili dostum, sana son olarak söylemek istediğim şey şu: motive olmayı beklersen çok beklersin. Ne olursa olsun elindekilerle yola çık. Bir şekilde sahip olduklarınla harekete geç. Eğer ki şu olursa, bu olursa diye beklersen çok beklersin. Hayat maalesef ki bu kadar beklemeye, bu kadar atalete yer vermiyor, izin vermiyor. Lütfen şu an elinde olduklarınla, olduğun halinle yola çık. Emin ol, bir şekilde bir fark yaratacaksın kendin için. Beni dinlediğin için teşekkür ediyorum güzel insan. Eğer ki bu videoyu beğendiysen beğenmeyi ve kanalıma abone değilsen abone olmayı unutma. Kendine çok iyi davran. Görüşmek üzere.